Tokyo'da Hayao Miyazaki'nin kaldığı evin önündeyiz arkadaşlar. Komşum kendisi. Komşum Hayao Miyazaki. Gel Hayao amcaya gidelim. Mahallemizde biraz Ghibli turu yapalım. Japonya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Tokyo'dayız. Evimizdeyiz. Güzel bir Tokyo kışı. Tokyo kışı böyle oluyor. Çok güzel bir yere götürüyorum arkadaşlar. Rehberlik yaptığım için bazı misafirlerime diyorum işte konu bazen böyle animeden açılıyor. Diyorum ki Hayao Miyazaki amca benim komşum. Bizim yaşadığımız yer böyle Tokyo'dan bir buçuk saat uzaklıkta böyle köy kasaba gibi bir yer. Bu Ghibli Müzesi var. Bilet almasının zor olduğu bir Ghibli Müzesi. Biletlerinin böyle haftalar öncesinden bittiği bir yer. Oraya biraz uzak aslında Hayao amcanın yaşadığı yer. Biz de oraya yakın bir yerde yaşıyoruz. Hadi dedik eşimi de aldım, canımın içini de aldım. Biraz hasta kendisi Kore'den sonra. Ben de buradayım. Buradayım da buradayım. Korona oldu kendisi. Atlattı. Biraz soru cevap yazacağız. Sizlerden gelen Japonya ile alakalı soruları cevaplayacağım. En çok sorulan sorular. Belki şanslıysak Hayao Miyazaki'yi bile görebiliriz canım. Canım için ne diyorsun? Nereden bileyim? Durum böyle. Ya heyecanlıyım şimdi. Hayao amca bakın Google'u bile açsanız oranın sokağın olduğu yer tabii nadir. Hayao Miyazaki'yi biraz oralarda görmek. Beyaz önlüğüyle böyle elinde bazen sigarasıyla normal bir yerde yaşıyorlar. Başlayalım valla. Eşime dedim görsek ne yaparız? Bir şey yapmayız, devam ederiz, yürürüz dedi. Böyle kişiler biraz kıymetli. Önemli arkadaşlar. Ben bir çıkarayım. Japonya'ya gelmek için en uygun ay, zaman ne zaman? Japonya, Tokyo. Gördüğünüz gibi ne kadar kış ayında da olsak mükemmel. Gezmek için, özellikle çocuklu aileler için de gezmek için son derece iyi zaman diliminden. Kış ayı bile. En soğuk ay Şubat. Ocak'ta da biraz 5 derece falan görüyor ama onun altına çok inmiyor. Bana kalırsa her ay gezmek için güzel. Fakat şöyle bir öneri yapacağım. Bazı bölgeler var. Mesela kış ayında Hokkaido'ya gidin. Kışı seviyorsanız. Kyoto taraflarına gidin. Daha böyle kırsal yerlere gidin. Biraz sonra karşımıza çıkacak canım. En uygun ay ben her zaman söylüyorum 10. 11. ayı Japonya'da çok seviyorum. Canım içi burası. Hayao Miyazaki geldik. Sen bizim mahalle burası. Ghibli Stüdyo görüyorsun. Ghibli Stüdyosu. Bütün Ghibli filmlerinin döndüğü yerlerden arkadaşlar. Adamlar sanat eseri gibi yer yapmışlar ya. Vay 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 vay. Bütün Ghibli filmlerinin döndüğü, çıktığı yerlerden. Valla sessiz sakin yerler ya. Bütün dünyadaki çizgi film, anime, bunu değiştiren yapı, oluşum diyebilirim. Burası kafe mi? Hayao amcanın gelip kahve içtiği yerlerdenmiş. Herhalde öyledir. Ya bakıldığında normal bir bina gözüküyor ama hiç sanki bu abla burada çalışıyor gibi. Vay 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 vay. Vay içeride. You do not offer. Buraya da yazmışlar. İzinsiz girmeyin diye. Set tamam. 読みました。すいません。Dışarıda bekleyin lütfen diye İngilizce'de yazmışlar. Turistler gelip geçiyor. Hayao Miyazaki ve iş arkadaşlarının da eserleri çıkardığı yere dünya gözüyle YouTube'da gelmiş olduk. Bizim mahallemiz, yaşadığımız yerler burası ama Japonlar, benim gördüğüm eşim de öyle. Övünmeyi sevmiyorlar arkadaşlar. İnsanlara küçük yaştan itibaren okulda bir eğitim veriliyor. Herkesin iyi olması amaçlanıyor. Piyano çalmak, kara kalem birinin resmini, fotoğrafını yapabilmek bir süre sonra onlar için herkesin yapabileceği bir işmiş gibi geldiği için hiç övmüyorlar. Eşim piyano çalıyor, kara kalem bir şey çiziyor mesela. Ben de böyle bir şey olsa YouTube kanalı açarım. Ya çok enteresan değil mi binanın dışı böyle ya? Böyle terk edilmiş bir yer gibi gözüküyor. Neyse bir soru da budur, buradan cevaplıyorum. Sakura dönemine denk gelmek için hangi tarihlerde gelmeliyiz? Yani bunu harita olarak şu anda koyacağım. Komple Japonya'nın en güneyinden en kuzeyine değişiyor. Arasında böyle bir ay kadar fark var. Kyushu bir de Hokkaido bölgesi diyebiliriz. Bu koyduğum haritadan bakabilirsiniz. Bölge bölge, şehir şehir. Fuji Dağı'nı görmek için yılın en doğru zamanı nedir? Sakura zamanı. 10. 11. ay Fuji Dağı'nı görmek için bence en güzel zaman değil mi? Bir de kışın. Yani 12. ay olur, 1. ay olur, 2. ay olur. Onun o karlı yapısını görmek, etrafında yürümek güzeldir. Kawakuchiko Gölü'nün etrafında daha böyle yürüyelim, soğuk hava sevmiyorum derseniz 4. ay, Nisan ayı en kalabalık dönem. Rezervasyonunuzu çok önceden yapın. Bir de benim favori ayım Kasım. Japonya'da hangi aylar yağmurlu, hangi aylar sıcak? Japonya bir ada ülkesi. Ve yazın bir de burada böyle ufak ufak yağar. Hava durumuna önceden bakın. Şu ay şöyleydi diye bir şey söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Çünkü hava durumuyla ilgili çok mesaj geliyor. Google'a Tokyo Forecast diye yazarsanız ya da hava durumu diye yazarsanız bir ay, 2 ay, 3 ay sonraki hava durumunu bile gösteriyor. Şimdi Hayao amcanın burada evi var. Hayao amcanın. Biz oraya gidelim.
Ha, bakıyor değil mi? Ama burası yani artık halka mal olmuş bir yer yani. Düşünsene evinden çıktın yürüyorsun, sabah Hayao Miyazaki'yi görüyorsun şurada. İlginç. Hayao Miyazaki'yi bir ziyaret edelim. Ghibli Müzesi'yle bura güzel. Hayao amca boşuna yer seçmez. Buradan arazi satın almaz. İşini biliyor yani Hayao amca. Japonya'ya tur için ortalama kaç günlük bir plan ideal? Japonya uzak bir ülke. Türkiye'den 9.000 kilometre uzakta bir yer. Bence 10 günden aşağı tadı damağınızda kalır. Bir kere de gelinecek bir ülke değil Japonya. Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara, Hiroşima, köyler, kasabalar, Hokkaido, derya deniz ya. İnanılmaz. Bir hafta 10 gün ilk baş için ideal. Daha sonradan gelirim diyorsanız bu süreler ideal. Daha sonradan gelemem diyorsanız bence 2 hafta, 3 haftaya kadar buralarda kalın. Her dönemi güzel. Kışın gidilecek yerler var. Yazın, bahar. Baştan sona her bölge ayrı güzel açıkçası. Her yolunda teri olan biri olarak söyleyebilirim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Abone hemen. Japonya tatili için ortalama ne kadar bütçe ayırmalıyız? Bana gelen sorulardan en çok sorulardan bir tanesi de bu bütçe. Şöyle söyleyeyim, en pahalı yer Japonya'da Tokyo. Günde konaklama ile birlikte 100-150 dolar arası, bakın konaklama, yeme içme, ulaşımla birlikte 100-150 dolar arası minimum gidiyor. Zaten konaklama şu anda en pahalı şey Japonya'da. Ne kadar istasyona yakınsanız o kadar kafanız rahat olur. Aklınızda olsun. Shinjuku merkez benim için. Shibuya çevresi olabilir. Buralarda 10.000 yen, 15.000 yen otellere bakabilirsiniz. Sadece yatacağım diyorsanız bence otele para vermeyin. Ama biraz da rahat bir yer bakalım diyorsanız Tokyo istasyonu çevresi, biraz da onların dış tarafları olabilir. Daha oteller geniş, biraz daha pahalı yerler. Çocukla aileyseniz Tokyo istasyonu çevresini öneririm. Bunları böyle hızlı hızlı geçiyorum. Rehber videoyu Japonya ile ilgili diğer günlerde gelecek. Bol bol rehber videoları paylaşacağım. Onun da sebebi şu: çok fazla doğru bilinen yan gelip buraya anlatamama, burada yaşayıp da anlatamama, farklı böyle etkileşim kasmak için yalan yanlış işi boş şeyler söyleyenleri görüyorum. Gerek yok. Biz buradayız. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni geri gitti. Geri geri. Yeni geri gitti. Geri gitti. Japonya'da genelde bu tarz kırmızı renkte evler çok yok. Biraz da burada Ghibli'ye özenmişler galiba. Çok güzel ya. Sokaklarda yürümek de ayrı rahatlatıyor. Diğer sorularımızla devam edelim. Bir gözüm de benim sağda solda. Şimdi Hayao Miyazaki, bir de onun ekibi var arkadaşlar. Yani çok büyük bir ekibi var. Sürekli bir çalışma bir şey var. Bir de çok rahatsız edilmek istemiyorlar. Japonya pahalı bir ülke mi? Nerelerde tasarruf edebiliriz? Kapsül otel. Kapsül otel olabilir. İnternet kafeler olabilir. Ama tabii biraz konfordan feragat etmeniz lazım arkadaşlar. Günde şöyle söyleyeyim, sabah, öğlen, akşam yemeğinizi 10 dolara da yapabilirsiniz. Aradan çıkarabilirsiniz. Matsumoto var, Yoshinoya var, Saizeriya var. Bu tarz yemeğin daha uygun olduğu yerler var. Böyle bir tur tabii kişiye bağlı. Nasıl bir gezi yapacağınıza bağlı olabilir. Bunları daha detaylı ileriki rehber videolarında ayrıntılı anlatacağım. Geldik bak, Hayao amcanın yerine geldik. Ben çekerim canımın içi. Ana, içeride galiba. Burada arada sırada arabası oluyor da. Çok güzel ya. Işıklar falan yanıyor yalnız. Tam böyle bir filmlerden çıkma. Çocuklar etrafta koşuyor. Bir daha geçelim. Ablam biraz şüphelendi bizden. Tabii bir doğal bir yani yaşam alanı da olduğu için çok da böyle rahatsız etmek istemiyorum. Abi kaldırım taşlarına bakar mısınız? Bu bile zevke göre döşenmiş. Biraz böyle bir Avrupa'yı tarzı. Ama içeride herhalde Hayao amca. Tokyo'da Hayao Miyazaki'nin kaldığı evin önündeyiz arkadaşlar. Komşum kendisi. Komşum Hayao Miyazaki. İçeride Hayao amca içeride. Çok rahatsız etmeyelim. Çünkü etrafta çalışanlar falan var. Bize böyle bakıyorlar. Uyarı falan yapıyorlar. Çok sevenler, turistler falan gelip geçiyor buralardan. Bak, Kuroneko'dan Hayao amcaya bir şey mi geldi? Yeni videoda Hayao Miyazaki'nin evinin önündeyiz arkadaşlar. İçerideydi ya. Hissettim. Bak, 6. isim kuvvetlidir. Hayao amca içerideydi. Bak şurada yarım saat durayım, uyarırlar. Gitmezsek polis çağırırlar. Japonya böyle büyük. Zaten rahatsız etmeye de gerek yok Hayao amcayı. Adam 80 küsür yaşında. Sorulan bana sorularla devam edelim. Tokyo, Kyoto, Osaka'ya kaç gün ayırmak gerekir? 10 gün toplamda bunu ayırabilirsiniz. Tokyo'ya 4 gün diyelim. Osaka'ya 3 gün desek, 3 günde
Kyoto civarı bence ideal. Japonya'ya ilk kez gelen biri için önerdiğin en ideal rota nedir? İlk kez gelen biri için önerdiğim rota zaten bir önceki sorudan geliyor. Tokyo, Kyoto, Osaka. Nare'ye gidin. Kobe eti yemek için gidebilirsiniz. Zaten Kyoto'ya, Osaka'ya gittiğinizde bu şehirler birbirine yakın. Günü birlikte gidip gelebilirsiniz. Shinkansen bileti nasıl alınır ve JR Pass almak mantıklı mı? JR ofislerinden ya da makinelerden hangi bölgeye, şehre gidecekseniz makinelerde alabilirsiniz ya da JR ofisleri oluyor. Büyük istasyonlarda. Ayva mı bu? Ayva. Hayır amca komple kapatmış bu araziyi. O bölge oraya ait ya. Bence burası komple ona ait ya. Bu çiçekler normal bir iş değil yani. Çok fazla etrafta Hayao Miyazaki'lik şey var. Dur ne diyordum ya. Son bir tur daha mı yapsak belki? Hayao amcam o bisikletle gider. Görevliler de yardımcı oluyor. Bazısı böyle İngilizce konuşabiliyor. JR Pass almak şöyle mantıklı değil şu anda. Fiyatlar 2 katına çıkıyor. Yani 50 bin yen, bir haftalık 50 bin yen diye biliyorum. Parasını şöyle çıkarabilirsiniz. Tokyo'dan Osaka'ya gidersiniz. Osaka'dan hadi hızlı trenle gidin. 10-15 dakika sürüyor. Kyoto, sonra bir Kobe, Hiroşima. 2 saat, 3 saat sonra Fukuoka yaparsanız bir hafta içerisinde parasını çıkarır. Bunu yapmazsanız parasını çıkarmıyor. Biraz her gün bir yere gitmeniz lazım açıkçası. Ama 2 haftalık alıp ülkeyi baştan sona gezmek bence mantıklı. Güzel bir program yaparak çünkü ulaşım burada pahalı. Hello. Ya bunlar Hayao Miyazaki'nin çocukları. Ya herkes burada ayrı bir karakter. Çocukları göstermek istemiyorum da elle kitap okuyor gidiyor çocuk ya. Tam yani o fotoğrafı göster. Şu giden çocukları fotoğrafını göster. Aa burası Japonya'dır. Tam böyle filmlerden çıkma bir sahne. Aklım Hayao amcada. Acaba ne yapıyor içeride ya? Hayao Miyazaki arkamızda içeride evde ne yapıyor acaba? Sigara içiyordur. Orası kesin. Çok sigara içiyor. Ya da çiçeklerini mi suluyor? Tepeden çıkıp acaba ulan bu turistler de yine mi geldi mi diyor acaba? Aracın böyle cam sileceğini kaldırma. Ya bakın evde oturarak böyle bilgisayar eşliğinde çok detaylı açıklayacağım. Çünkü etrafta Japonya ile ilgili dediğim gibi çok yalan yanlış şey dönüyor. Bir bilgi kirliliği dönüyor. Çiçekçi burası. Çiçek satılıyor. Mesela bu yandaki yer çiçek satan bir yer. Neden Hayao Miyazaki'nin evinin yanında? Yani bu insanların böyle 80-100 sene boşa yaşamadığını anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gel biraz çiçek bakalım canımın içi. Turp mu bunlar? Demi görüyorsunuz değil mi? Geliyorsun burada ıspanağını, turbunu, murbunu alıyorsun, domatesini alıyorsun. Parayı şuraya atıyorsun. İnsansız. İnsana güven. Olması gereken bir şey tabii. Bize garip gelen şeyler genelde olması gereken şeyler olduğu için hep garip geliyor. Bak turbu koymuş ya. Burası bildim ben yürüp geçerken turp var burada. Sen insan çekmiyorsun gel. Hayır amca buraya gelip çiçek alıyor mu acaba? Her türlü çiçek, börtü, böcek var. Oy ne güzel kokuyor. Niyoigai. Brokoli mitai. 3 dolar. Bunlar ne böyle? Succulent plants. Ya ben sana diyorum Hokkaido'ya gidelim bir an önce. Bütün gün bu çiçekle, böcekle, hayvanla uğraşıp yaşamımızı uzun sürdürebiliriz. Haksız mıyım arkadaşlar? Sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız bölge, şehir önemli değil. Bence uzun yaşarsın. Stresten uzaklaşmış oluyorsun. Hokkaido biraz para lazım. Lotoyu falan bulsak bak hiç düşünmem. Hemen giderim. Hokkaido'yu koy. Oy ne güzel kokuyor ya. Çok güzel kokuyor. Abi Hayao Miyazaki'sin evin arkasında böyle güzel kokan bir çiçekçi var. Miyazaki amcayla bağlantısız olmasının bence imkanı yok. Kesin bir bağlantısı var. Şundan mı alsak ya? Gençleştiğimi hissediyorum. Japonya'da bir bonsai kültürü var. Ikebana çiçek yapma sanatı var. Biraz da Şintoizmle, kendi dinleriyle alakalı doğadan gelen bir şeyin, doğadan çıkan bir şeyin Japonların gözünde kıymeti daha çok. Ağaca dua eden insanlar arkadaşlar. Al böyle yanında taşı bak öyle bir çiçek bu. Şimdi Miyazaki'yi belki görür müyüz umuduyla bir arkadan bir tur atalım dedi. Buraları seviyorum. Anlatmayı, göstermeyi seviyorum. Bölge komple bence komple burayı Miyazaki amca kapatmış. Ne gördü? Cibli gözlerin neler gördü canımın içi. Japonların bakış açıları farklı. Dünyanın geri kalanından farklı arkadaşlar. Bir Japonla yan yana farklı milletlerden insan koy. Onun bakış açısından o şey farklı yorumlanır. Şuraya bakılınca ben ne görüyorum? Yani bir çizgi film gibi bir sahne görüyorum. Kokonat mı bu? Acun abi mi geldi acaba? Bambular falan var burada. Çok güzel ya. Buralarda Hayao Miyazaki'nin eli değmiş abi. Bambu ağacının burada ne işi var? Tokyo'da kolay kolay göremezsiniz. Seviyor Hayao Miyazaki amca böyle biraz salaş bir görüntüyü seviyor filmlerden çıkma. Tokyo'da nerede kalmak daha avantajlı? Bence avantaj kısmını şöyle değerlendirin. Tokyo devasa
bir yer arkadaşlar. Günde 40 milyon insanın gelip geçtiği inanılmaz dünyanın en kalabalık metropolün en başında. Birinci sırada. Burada istasyona yakın olun ve merkezden uzaklaşmayın. Merkezden uzaklaşırsanız harcadığınız paralar hep böyle ulaşıma gider. Shinjuku büyük bir yer. Civarında bir sürü bir şey bulabilirsiniz. Bir sürü kalacak yer, hosteli, oteli, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldızlı yeri bulabilirsiniz. Bence orada masraftan kısmayın çünkü yola para gidiyor. Ve Miyazaki'nin evi buranın içinde arkadaşlar. Bak böyle bir yerde yaşıyor adam ya. Momici ağaçları, bambular, mambular kendini ağaçların arasına gömmüş yani adam öyle söyleyeyim. Tokyo gibi bir yerde. Burası da bir arka sokağı. Galiba insan çok sevmiyor anladığım kadarıyla. Çok böyle insan görme taraftarı değil bence Hayao amca. Kendini böyle kapatmış. Kendi içinde, işinde, gücünde. Tokyo'nun bilinmeyen gizli noktaları neler diye bir sorumuz. Tokatçı Girls Bar, Tokatçı Kız Kafesi. Benim o videoma bakın. Muscle Bar. Gireni tokatlıyorlar. Kadın erkek fark etmez. Gizli yerlerden. Fuji'ye toplu taşımayla gitmek kolay mı? Şimdi Fuji Dağı'nın oraya direkt giden bir tren yok. Aktarmayla gidebiliyorsunuz. Tren sizi bir yerde bırakıyor. Ondan sonra otobüsle devam etmeniz lazım. Yani turlarla gidilirse birinin sizi böyle bir götürmesi daha iyi olabilir. Uluslararası ehliyetiniz varsa araba kiralayabilirsiniz. Yol soldan gidiyor. Alışık değilseniz biraz zor olabilir ama oralarda araba kiralayıp gezmek güzel olabilir. Japonya'da alışveriş nerelerde yapılır? Elektronik ve saat için en iyi bölgeler neresi? Alışveriş konusu derya deniz bir konu. Alışveriş videolarıma bakın. Tokyo Gotamba Premium Outlet'te şehir içindekine göre uygun diyebilirim. Yani insanlarla birlikte alışveriş yapmaya gidiyor. Bir günde bitiremezsiniz orayı. Shinjuku'dan bileti alıp gidiş dönüş 30 dolara otobüsle gidebilirsiniz. Osaka ve Kyoto'da en çok görülmesi gereken yerler nedir? Osaka'da. Osaka Kalesi. Toyotomi Hideyoshi'nin ben Japonya'yı birleştireceğim diyen birisi arkadaşlar. Ondan sonra Shinsaibashi zaten Dotonbori Koşan Adam heykeli. Orada büyük ihtimal kalırsınız. Civarında kalırsınız. Namba. Osaka aslında Tokyo gibi böyle her yanı gezilecek bir yer değil. İlgi çeken bir yer değil Tokyo'ya göre. Kar olması lazım bu dönemlerde. Kyoto'da en çok görülmesi gereken yerler. Ben tur düzenlerken de Kiyomizu-dereye gidiyoruz. Fushimi Inari'ye gidiyoruz. Bambu ormanlarına gidiyoruz. Ryoenji, Zen Tapınağı'na gidiyoruz. Kinkakuji Altın Tapınağı gidiyoruz. Buralara zaten 2 gününüz gider. Bir de Nishiki Market'e gidiyoruz. Geri kalan günlerde de düz gezebilirsiniz. Saray çok, tapınak çok, pagoda çok, derya, deniz. 1000 senelik başkent Kyoto. Turistlerin geçmediği yerleri de ileriki videolarda anlatmaya çalışacağım. Japonya'da turistlerin yaptığı en sık hatalar. Sokakta sigara içmek, toplu taşımada böyle konuşmak. Biraz görgü kuralları. Japon bu saygı konusuna biraz tırnak içerisinde Japonya'da biraz saygının boku çıkmış vaziyette olduğu için çok dikkat ediyorlar. Yani bir Japon gibi davranmanız lazım. Kısa ve öz bir video yapmaya çalıştık. Hayao Miyazaki'nin evine gittik. Yaşadığı yere gittik. İçerideydi Hayao amca. Biz kapalıyken bir daha bir gideceğiz bakacağız. Şansımızı bir deneyelim görürsek. Belki bir ihtimal. En çok sorulan aslında bu 30 taneydi. 30 tane soruyu size cevaplamaya çalıştım. İleriki videolarda daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Cem Kalan'ı takip etmeyi unutmayın. Japonya'yı baştan sona gezmiş, gezmeye devam eden biri olarak söyleyebilirim ki buralar derya deniz. Elimden geldiğince bana da destek verin arkadaşlar. İzleyenlerin birçoğu abone olmuyor. Şimdi buradan itibaren kapatıp gidiyor insanlar. Noru gitmeyi. Noru gitmeyi. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, bir de videoların altına yorum yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir Hayao amcaya bir gidelim ya. Bakalım abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Video bana abone olun. Görüşürüz. Cibli gözlerin yine güzel şeyler gördü.